Bir çocuk düşünün. 8 yaşındayken annesiyle birlikte büyük annesini ziyarete gitmiş. Çadırda derin bir uykuya dalmış. Sabah uyandığında annesini görememiş ve etrafına bakınca kendisi de olması gereken yerde değildi. Bir esir olarak elleri bağlanmıştı. Bu hikaye 591 yılında başlıyor ve bu hikayenin kahramanı Hazreti Muhammed'in en çok sevdiği insanlardan biri olacak. Ama oraya gelmeden önce şunu söyleyeyim. Bu adam köle olarak başladı bu hayata. Köle ve hayatının sonunda bir ordunun başkomutanı olarak şehit düştü. Bu arada neler yaşandığını öğrenince bu nasıl mümkün diye soracaksınız. Tarihin derinliklerinde kalmış, hayatımıza yön verecek bu asil hikayeleri her videoda konuşmaya devam edeceğiz. Bu yolculukta bizi yalnız bırakmamak ve sonraki bölümleri kaçırmamak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız hadi başlayalım. Zeyd'in babası Harise, Kelp kabilesindeydi. Annesi Süda ise Tay kabilesinden. Tay kabilesini bilir misiniz? Cömertliğiyle efsane olan Hatim et-Tay'nin kabilesi. Demek ki annesinden gelen bir asalet var zaten. Küçük Zeyd, annesiyle birlikte annesinin akrabalarını ziyarete gitmişti. O gece hiç beklemedikleri bir baskın oldu, düşman kabileler çadırlarına girdi ve Zeyd alındı. Esir olarak, şimdi şunu düşünün, o dönemde esir almanın bir hiyerarşisi vardı. Küçük erkek çocuklar en değerliydi. Çünkü küçükken alırsanız o çocuk kabilenizin bir parçası haline gelir. Sizi aşiret olarak tanır. Büyüyünce sizi savunur, sizin için savaşır. Ama bu kabilenin Zeyd'in büyük babalarıyla bir derdi vardı. Fidye teklifini onlara götürmediler. Zeyd'i doğruca Ukaz panayırına götürdüler. Ukaz, Mekke'nin hemen dışında, yılın belirli günlerinde kurulan devasa bir pazar. Büyük tüccarlar gelir, mallarını sererler. Şiir yarışmaları olur, panayırlar kurulur ve köle alım satımı yapılır. Zeyd orada satışa çıkarıldı. O sırada Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam köle almak için geliyordu panayıra. Zeyd'i gördü. 400 dirheme satın aldı ve Hazreti Hatice'ye hediye etti. Tam da bu sırada Hazreti Hatice, Hazreti Muhammed ile yeni evlenmişti. Hakim, Zeyd'i onlara düğün hediyesi olarak götürdü. Böylece küçük Zeyd, Hazreti Muhammed'in evine girdi. Ve burada ilginç bir şey oluyor. Çok kısa bir süre sonra Hazreti Hatice'nin rızasıyla Efendimiz Zeyd'i azat etti. Özgür bıraktı. Ama Zeyd gitmedi. Gitmek istemedi. Neden? Biraz sabırlı olun, oraya geleceğiz. O sırada Zeyd'in babası onu arıyordu. Yıllar geçmişti. Adam şiirler yazıyor, ağıtlar yakıyordu. Zeyd'im nerede? Diri mi, ölü mü bilmiyorum diye. Bu şiirleri her tarafa yayıyordu. Bir gün Kelp kabilesinden bazı insanlar Mekke'ye geldi. Hac ya da ticaret için. Zeyd'i gördüler, tanıdılar. Zeyd baban seni her yerde arıyor dediler. Zeyd ne dedi biliyor musunuz? Babama selamımı söyleyin. Artık arama beni. Ben en şerefli ailenin yanındayım. Haberci gitti. Babasına söyledi. Babası ve amcası hemen yola çıktılar. Mekke'ye geldiler. Kabe'nin yanında Hazreti Muhammed'i buldular. Ya Muhammed dediler. Yanında Zeyd var. Fidyesini ver. Bize iade et. Efendimiz dedi ki, ben sizi zorlamam. Ama Zeyd'i çağırayım. O kimi seçerse o olsun. Zeyd getirildi. Babası ve amcası oradaydı. Ağlıyorlardı muhtemelen. Yıllarca aramışlardı. İşte orada duruyordu oğulları. Ve Hazreti Muhammed Zeyd'e sordu. Bunları tanıyor musun? Evet, dedi Zeyd. Bunlar babam ve amcam. Peki, dedi Efendimiz. Dilersen onlarla git. Dilersen benimle kal. Seçim senindir. 8 yaşındaki Zeyd baktı babasına. Baktı amcasına. Baktı Hazreti Muhammed'e. Sonra ağzını açtı. Ben seni kimseye değişmem ya Resulallah. Babası çıldırdı. Sen özgürlüğü köleliğe mi tercih ettin? Bizi mi bırakıyorsun? Zeyd döndü babasına.
Bu adamda öyle bir şey gördüm ki artık onu kimseye değişemem. 8 yaşında ve henüz peygamberlik gelmemişti. Bunun ne anlama geldiğini şimdi söyleyeceklerimle çok daha iyi anlayacaksınız. Biraz duralım ve düşünelim. Zeyd bu seçimi yaptıktan sonra Hazreti Muhammed onu tuttu. Kabe'nin yanına Hicri İsmail'in önüne götürdü. Orada herkesin önünde şunu ilan etti. Şahit olun, Zeyd benim oğlumdur. Ben ona varisim, o da bana varistir. O günden itibaren Zeyd bin Muhammed olarak anılmaya başlandı. Ve sonra vahiy geldi. İslam başladı. Ve ilk 4 kişi arasında kim vardı biliyor musunuz? Hazreti Hatice, Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir ve Zeyd. Azat edilmiş bir köle. Hür doğmamış bir insan, ilk 4 iman edenin içinde. Ama işin ilginç kısmı şu. Zeyd zaten seçmişti onu. Peygamberlik gelmeden seçmişti. Yani o bağ vahiyden önce kurulmuştu. Bu tesadüf değil. Şimdi hızlı ilerleyeyim. Çünkü bu adamın hayatı o kadar yoğun ki durduğumuz her yerde bir ders var. Mekke dönemi zordu. Müslümanlara taş atılıyor, işkence görüyor, aşağılanıyorlardı. Zeyd de payını aldı. Ama hiç ayrılmadı. Hazreti Muhammed Kabe'nin yanında namaz kılarken Zeyd uzaktan nöbet tutuyordu. Ve sonra Mekke'nin 10. yılı geldi. Hazreti Muhammed bu yıla hüzün yılı demişti. Çünkü o yıl hem Hazreti Hatice vefat etti hem de Efendimiz'i koruyan amcası Ebu Talip. Mekke'de artık kimse kalmıyordu, kapılar kapanıyordu ve bir ümitle, küçük bir ışıkla Hazreti Muhammed Taif'e gitti. Yanında kim vardı? Zeyd. Sadece Zeyd. Taif, Mekke'den yaklaşık 120 kilometre uzakta. O dönem için tam bir günlük yolculuk. Gidip gelmesiyle orada kaldıkları 10 günle beraber yaklaşık 12-13 gün. Efendimiz Sakif kabilesinin ileri gelenleriyle oturdu. Anlattı, davet etti, konuştu. Ama sonuç, biri şöyle dedi. Eğer sen peygambersen, ben de Kabe'nin örtüsünü çalan birisiyim. Yani bu kadar alçaltıcı. Efendimiz tek bir şey istedi. Tamam, kabul etmediniz. En azından Mekke'ye söylemeyin. Davetim zedelenmesin. Cevap ne oldu? Kenti terk ederken arkalarından küçük çocuklar salıverildi. Taşlamaya başladılar. 3,5 kilometre boyunca. Büyükler izledi, çocuklar taşladı. Hazreti Muhammed'in ayakları kanadı. Yoruldu, oturmak zorunda kaldı. Ve Zeyd o taşları yedi. Efendimizin önüne geçti, kendi bedeniyle kalkan oldu. Bazı rivayetlere göre kalıcı izler kaldı üzerinde. Ama Zeyd'in tek acısı Efendimiz'e değen taşlardı. Düşünün bir dakika. Taş yiyorsunuz. Kendi bedeninize değil, sevdiğinizin bedenine değmesin diye taş yiyorsunuz. Ben bunu okuduğumda durdum. Gerçekten durdum. Böyle bir bağlılık nedir ki? Böyle bir aşk nasıl olur? 3,5 kilometrenin sonunda bir üzüm bahçesine sığındılar. Bahçenin sahipleri Utbe ve Şeybe'ydi. Ebu Cehil'in arkadaşlarından, zaten Müslümanların düşmanı. Ama mecburen oraya sığındılar. Yanlarına bir hizmetçi geldi. Adı Addas. Elinde bir salkım üzüm vardı. Efendimiz üzümü alırken Bismillah dedi. Addas şaşırdı. Bu kelimeyi buralarda kimse söylemez. Sen nereden geliyorsun? Kısa bir konuşmanın ardından Addas orada iman etti. Bugün o bahçenin bulunduğu yerde Addas Mescidi var. Umre'ye gidenler oraya uğruyor. Ben de gittim. Küçük bir yer. Ama içinde durduğunuzda tuhaf bir şey hissediyorsunuz. Efendimiz orada ellerini kaldırdı ve meşhur duayı etti. Allah'ım, güçsüzlüğümü, çaresizliğimi, insanların beni küçük görmesini sana şikayet ediyorum. Sen, merhametlilerin en merhametlisisin. Beni kime bıraktın? Ve tam o anda üzerlerini bir bulut gölgeledi. Buluta baktılar, Cebrail'di. Allah seninle beraberdir, dedi. Efendimiz şöyle dedi. Onlar bilmiyorlar, bilseler yapmazlardı. İçlerinden biri iman etse, bu yolculuğun her acısına değer. Taif bugün ne?
Müslümanların şehri. Ama bu anı, bu sahneyi kafanızda tutun. Çünkü Zeyd'in asıl büyük finali daha gelmedi. Medine dönemine geçelim. Hicret oldu. Efendimiz Medine'ye yerleşti. Ve şimdi bir şey dikkatinizi çekecek. Hazreti Muhammed Medine'yi 2 kez terk etmek zorunda kaldı, gazvelere çıktı. Bu 2 seferde şehri kime bıraktı biliyor musunuz? Zeyd bin Harise'ye. Yani devlet başkanlığı. Yani ben yokken sen sorumlusun demek. Azat edilmiş bir köleye. O dönem Arabistan'ın da bu devasa bir şeydi. Çünkü o toplumda asil doğmak her şey demekti. Soyunuza bakarlardı, hangi kabileden geldiğinize bakarlardı. Ve burada Efendimiz açıkça şunu söylüyordu. Liderlik soyla değil, liyakatli olur. Zeyd hem komutandı, hem zekiydi, hem de son derece güvenilirdi. Bedir'de haberci olarak görev yaptı. Efendimiz kendi devesini, Kusva'yı ona verdi. O kadar önemliydi bu görev. Uhud'da savaştı. Hendek'te gece yarısı 300 askerle Medine sokaklarını dolaştı. Düşman dışarıdan saldırıyordu, Yahudiler içeriden kargaşa çıkarmaya çalışıyordu. Zeyd ise gece boyunca insanların moralini yüksek tutmak için Allahu Ekber diye nöbet tuttu. Bu adam organizasyondu, stratejiydi, zeka ve cesaretti. Hepsini bir arada taşıyordu. Ama bir gün ilginç bir şey oldu. Efendimiz mescitteydi, bazı insanlar homurdanıyordu. Efendimiz hep Zeyd'i komutan yapıyor. Bu nasıl iş diye. Bu söz Efendimizin kulağına gitti. Tam o sırada kapıdan Zeyd girdi. Efendimiz ona döndü ve sordu. Sabahleyin nasıl kalktın ya Zeyd? Zeyd dedi ki, mümin olarak kalktım ya Resulallah. O kadar dünyalar gördüm ki melekler bile dur yeter ya Zeyd dedi. Yani Zeyd onu küçümseyenlerin yanında rüyasında meleklerin sesi eşliğinde uyanmıştı. İşte böyle bir insan bu. 9 seriye var. Yani Hazreti Muhammed'in bizzat katılmadığı 9 savaş. Bunların neredeyse tamamında komutan Zeyd'dir. Ve şunu da söyleyeyim, Efendimiz onu özellikle güneye, Yemen bölgesine, yani Zeyd'in aslen geldiği coğrafyaya gönderirdi. Neden? Oranın insanları ona güvenirdi, onları yakından tanırdı. Bu müthiş bir strateji. Aklım hep şuraya takılıyor. Bu kadar yoğunluğun ortasında Zeyd evlendi, çocuk sahibi oldu, ticaret yaptı. Üstelik tarımla uğraştı. Ama hiçbir zaman atından inmedi. Onun en ünlü oğlu Üsame bin Zeyd'di. Hazreti Muhammed, Hazreti Hasan'ı bir koluna, Üsame'yi öbür koluna alır ve şöyle dua ederdi. Allah'ım, ben bunları seviyorum, sen de sev onları. İşte bu, Hubbu Rasulillah, yani Allah Resulü'nün sevgilisi, lakabının nereden geldiğini çok iyi anlatıyor. Ama şimdi Zeyd'le ilgili çok özel bir konuya geleceğiz. Bu konu, yüzyıllardır münafıkların en çok saldırdığı noktalardan biri. Hazreti Muhammed ve Hazreti Zeynep meselesi. Şöyle anlatayım, Efendimiz Zeyd'i oğlum diye çağırırdı. Sosyal olarak böyle bir bağ kurulmuştu. Sonra Zeyd, Hazreti Zeynep binti Cahş ile evlendi. Ama evlilik yürümedi. 1 yıldan sonra boşandılar. Boşanmadan sonra vahiy geldi. Efendimiz, Hazreti Zeynep ile evlenecekti. Dur dur diyeceksiniz. Oğlu dediğinin boşadığı kadınla mı? İşte tam burası, bir kere Zeyd onun gerçek oğlu değildi. Efendimiz sosyal olarak oğlum demişti ama Allah o kurumu tamamen kaldırdı. Ahzab suresinde açıkça indi. Evlatlıklarınızın boşadığı kadınları almakta size bir sakınca yoktur. Bu ayet tam olarak o eski geleneği yıkıyordu. Cahiliye döneminde evlatlık edinme o kadar güçlü bir bağdı ki insanlar birbirlerinin eski karılarından kaçınır ama üvey anneleriyle evlenirlerdi. Mantıkta devasa bir çelişki vardı. İşte bu çelişkiyi kökten yıkmak için vahiy bu olayı seçti ve Zeyd bu haberi bizzat Zeynep'e götürdü. Evliliğin gökte kıyıldı, dedi. Bu nasıl bir teslimiyet, nasıl bir insan? Bir düşünün,
kendi eski eşinin yeni evlilik haberini sevinçle götürmek. Bunu ancak dünyaya değil, tamamen ahirete bakan biri yapabilir. Hazreti Ayşe bu durum için şöyle demiştir: Bizim nikahlarımız yerde kıyıldı, Zeynep'inkini ise Allah gökte kıydı. Hicretin 8. yılı ve bu yıl Zeyd'in bu dünyadaki son yılı. Efendimiz Hudeybiye'den dönerken Surah Feth indi. İnna fetahna leke fethan mübina. Yani açılacak, kapılar açılacak, fetihler gelecek. Bunun üzerine Efendimiz her tarafa mektuplar yazdı. Her kabileye, her hükümdara davet gönderdi. Bu mektuplardan birini götüren elçi, Busra valisi Şurahbil bin Amr'a gitti. Ve Şurahbil elçiyi öldürttü. Elçiyi öldürmek o dönemde evrensel bir ihlaldir. Hiç kimse elçiyi öldürmez. Ama öldürdü. Efendimiz bu haberi aldı ve dedi ki, bu böyle kalamaz. 3000 kişilik bir ordu hazırlandı ve komutan olarak Zeyd bin Harise atandı. Ordu Medine'den uğurlanırken Efendimiz şöyle dedi: Zeyd komutandır. Zeyd şehit olursa Cafer bin Ebu Talip alır bayrağı. Cafer de şehit olursa Abdullah bin Ravaha. O da şehit olursa aranızda danışarak birine verin. Orada bir Yahudi alim vardı. Numan adında. Zeyd'e geldi ve dedi ki, eğer o gerçekten peygamberse siz şehit olacaksınız. Sizi korkutmak istiyordu. Zeyd ne dedi? O şüphesiz peygamberdir ve ben şehit olmak istiyorum. Hazreti Ebu Bekir ağladı. Çünkü 3 isim sayılmıştı. 3 isim birden. Bu, hepsinin şehit olacağının işaretiydi. Ordu yola çıktı, hedef Mute. Bugünkü Ürdün topraklarında. Medine'den 1000 kilometre. O dönem için inanılmaz bir mesafe. İlk defa bu kadar uzağa çıkılıyordu. Ve karşılarında ne vardı? Bizans'ın 100.000 kişilik ordusu. 3000 kişiye karşı tam 100.000 kişi. Ordu önce şaşırdı, duraksadı. Geri mi çekilsiniz? Ama Abdullah bin Ravaha şöyle dedi: Biz şehadetle veya zaferi kazanmak için geldik. İkisi de güzeldir. Hangisinden korkacağız? Ve savaş başladı. Bayrak Zeyd'in elindeydi. Efendimiz o anda Medine'deydi. Mescid-i Nebevi'de sahabeleri anlatıyordu. Sanki savaşı izler gibi. Bayrak Zeyd'in elinde. Şeytan onu yoldan saptırmaya çalışıyor. Ama Zeyd eğilmiyor. Ve sonra durdu. Zeyd şehit oldu. Mescitte sessizlik. Bayrak Cafer'e geçti. Savaşıyor. Sağ kolu kesildi. Sol koluyla tutuyor bayrağı. Sol kolu da kesildi. Göğsüyle tutuyor. Ve sonra Cafer de şehit oldu. Efendimizin gözleri doldu. Bayrak Abdullah'a geçti. O da şehit oldu. Ardından bir an sustular. Sonra Efendimiz hafifçe güldü ve dedi: Şimdi bayrak Allah'ın kılıcı Halid bin Velid'in elinde ve zafer geliyor. O gün Halid bin Velid sadece 3 aydır Müslümandı ama strateji dahisiydi. Öndeki askerleri arkaya, arkadakileri öne aldı. Sağı sola, solu sağa koydu. Yeni bir ordu geliyormuş izlenimi verdi. Ve Bizans ordusu geri çekildi. Zeyd şehit düştüğünde kızı Medine'de bekliyordu. Efendimiz mescitten çıkarken küçük kızı önüne çıktı. Babasını bekliyordu ve yüzüne baktı. Efendimiz o yüzü görünce ağladı. Yanındakiler sordular: Ya Resulallah, ne oldu? Dedi ki, bu sevgilinin sevgiliye özlemidir. Zeyd bin Harise 8 yaşında köle olarak başladı. Şehit olarak bitti. Ama arada peygamberin en yakını oldu, ordulara komuta etti, adı Kur'an'da geçti. Biliyor musunuz? Hazreti Ebu Bekir'in adı Kur'an'da geçmez. Hazreti Ömer'in geçmez. Hazreti Ali'nin. Ama Zeyd'in geçer. Ahzab suresi 37. ayet. İsmi açıkça zikredilir. Azat edilmiş bir kölenin ismi. Kur'an'da. Bu ne demek? Değer soyla gelmez. Değer seçimle gelir. Zeyd 8 yaşında seçim yaptı. Ve o seçim onu tarihin içine gömdü. Silmek mümkün değil artık. Son olarak şunu sorayım size. Siz kaç yaşındasınız? Ve hangi seçimleri yapıyorsunuz? Eğer bu hikaye size bir şey hissettirdiyse 1 dakikanızı verin. Abone olun. Çünkü burada
Anlatılan hayatlar sadece tarih dersi değil. Her biri nasıl yaşanır sorusunun canlı cevabı. Bir sonraki videoda görüşürüz.